Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz ceketin yapımını anlatacağım. Çok severek ördüğüm ve çok tatlı bir ceket oldu. Tığ işi bir ceket. Böyle dokusu kumaş gibi görünüyor. Çok güzel. Şöyle bakın. Evet. Örülüşü de oldukça kolay. Bütün detaylarıyla anlatıyorum videoda. Evet, bu şekilde. Bunun bedeni 38 ila 42 beden arası giyebilir arkadaşlar. Aynı ölçü ve sayılarla yapılırsa. Evet. Yaklaşık 8 tane 100 gramlık yumak kullandım. Bu düğmelerini falan da kendim yaptım. Şöyle gösteriyorum yapılışlarını da. Evet. Bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar şimdi örgümüze başlayalım. İlk önce ön parçaları öreceğim. Kullandığım iplik bu. Alize Superlana midi. Bunun kalınlığını şöyle göstereyim. 100 gramı 170 metre. Yani bu ip yerine 100 gramı yaklaşık 170 metre olan başka bir ipte kullanırsanız aynı kalınlıkta olacaktır. Ama bu ip gerçekten bu ceket için çok uygun oldu. Gerek dokusu olarak renk kombinasyonu böyle kırçıllı kumlu olması, gerek kalınlık açısından çok iyi oldu. Kullandığım tığ da 6 numara 3,5 milimetre tığ. Bu tığ da bu ipe iyi gitti. Yani böyle kumaş gibi bir dokusu oldu. Şimdi ön parçanın birini ördüm ben. Bu sol taraf, sol ön parça. Şimdi sağ tarafı öreceğim. Sağ tarafı örerken ilik de açacağız. Buraya ilik yerleri koydum iğneyle. Bu sıralarda ilik açacağım. Evet, şimdi başlayalım. Evet, zincir çekerek başlıyoruz. 63 zincir çekiyorum. Evet. Siz beden büyütmek için daha fazla sayıda zincir çekebilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi bu ceketi evimdeki hani mevcut ceketlerimden birine ölçerek böyle sayılarını tespit ettim. Siz de kendi ceketlerinizi ölçerek başlangıç zincir sayısını tespit edebilirsiniz. Kol ve yaka kesimlerini aynı benim yaptığım sayılarda yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 63 zincir çekiyoruz elimizi sıkmadan. 1 2 3 yani normal şekilde çekelim. 4 5 6 devam edelim. Evet, şöyle 63 ilmek zincirimizi çektik. Şimdi bu zincirin şöyle gerdirmeden normal santimini vereyim size, referans olsun. Şöyle gerdirmeden bakın normal şekliyle tutuyorum. Evet, 31 santim arkadaşlar. Şöyle bakın 31 santim olmuş. Fakat bu zincirler örüldüğü zaman kısalıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir miktar kısalmış oluyor. Kısalınca yani örüldükten sonraki santim ölçüsü şöyle 30 santim. Evet, şimdi örgümüze başlayalım. Evet, 63 zincir çektik. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve 1 2 3. zincire batıyorum. Sık iğne. Bir zincir. Evet, bir zincir çektim. Buradan bir zincir atlıyorum. Yanındakine sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum yanındakine. Bir zincir çek. Bir zincir atla yanındakine. Bütün örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim.
bir zincir atlıyorum ve sonuncu zincirime batıyorum. Evet, birinci sırayı tamamladık. Şimdi bir iki zincirle dönüyoruz her sırada. Evet, şuradaki boşluğa, bu arada bir zincir çekmiştik ya arkadaşlar, o boşluklara batıyoruz. Şöyle sık iğne, bir zincir, hemen onun yanındaki boşluğa bir zincir, bakın böyle görünüyor zaten, şöyle onun yanındaki boşluğa bir zincir. Evet, bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şimdi ben şöyle göstereyim. Evet, şöyle etek ucundan bele kadar şöyle mesafede 3 ilmek eksilttim. Yani bir bel oyuntusu vermiş gibi oldum. Arkada da aynı işlemi yapıyorum. Evet, şöyle bakın, 14 sıra ördükten sonra, burası 14 sıra, bir ilmek kesiyorum. Sonra 14 sıra örüp tekrar bir ilmek kes. 14 sıra örüp tekrar bir ilmek kes. Ondan sonra dümdüz devam ediyoruz. Yani siz de dilerseniz böyle dümdüz örmek yerine hafif böyle 3 ilmeklik bir bel oyuntusu verebilirsiniz. Daha güzel duruyor. Ben evdeki ceketlerimden ölçerek yaptığım için onlar da böyleydi. O şekilde yaptım. Evet, şimdi dümdüz örmeye devam edelim. 14 sıra ördükten sonra bir burada kesim yapacağız. Kenardan bir ilmek keseceğiz. Evet, şimdi 12 sıra ördüm. Burada ilk ilik açma yerine geldik. Şöyle. Şimdi ilik açacağız. Evet, bir iki zincir çekip ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Birinci boşluğu atlıyorum, ikinci boşluğu atlıyorum, üçüncü boşluğa bir zincir yanındakine. Evet, örneğimize devam edelim. Şöyle bakın, şu büyüklükte bir ilik açmış oldum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bir iki zincirle dönüyorum. İlk kenar eksiltmemi şu yanlardan hani bahsetmiştim. 1 2 ve 3 kez birer ilmek eksiltmiş olacağız diye. Şimdi şuradayım. İlk böyle eksiltmemi yapıyorum. Bel oyuntusu yani. Bir ilmeği atlıyorum. Direkt ikinciye batıyorum. Bir ilmek eksiltmiş oluyorum. 14 sıra sonra tekrar bir kez daha eksilteceğim. Sonra 14 sıra sonra bir kez daha eksilteceğim. 3 kere eksiltmiş olacağım. Ondan sonra böyle dümdüz koltuğa kadar hiç eksiltmeden dümdüz öreceğiz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bu iliğin olduğu yere kadar dümdüz örelim. Evet, şimdi açtığımız iliğe doğru geliyoruz. Evet. Şimdi burada ilik açarken bakın 1 2 3 tane sık iğne atlamıştık. Dolayısıyla buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Birinci sık iğne, bir zincir, ikinci sık iğne, bir zincir, üçüncü sık iğnemi yaptım. Şu boşluğu doldurmuş olduk. Bir zincir çekip şuraya batıyorum ve iliğimizi kapatmış olduk. Şimdi dönüyorum, iki zincirle normal örgüme devam ediyorum. Şöyle boşluklara batarak evet. Şimdi 12 sırada bir bu ilikten açacağım. Toplam 5 ilik yapıyorum ben.
Ve 14 sırada bir de şuradaki şu eksiltmeden birer ilmek eksiltmeden yapacağız. Toplam 3 kere yapacağız bunu. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kol oyuntusuna kadar örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer ön parçanın da şu kol açma yerine kadar geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik açtım. 12 sıra aralıklarla ilikleri açtım. Sonra şu yan taraftan 16 sırada birer tane eksilttim. Toplam 3 ilmek eksiltmiş oldum. Evet, şimdi bu ördüğüm sıra 68 sıra arkadaşlar. Santim ölçüsünü de vereyim. Evet, şöyle kol açma yerinden itibaren 38-38,5 civarı bir ölçümüz var. Şimdi bu sırada şöyle sıranın sonuna geldim. Burada 2 tane ilmek bırakıp geri döneceğim. Şuradan kol açmaya şöyle başlıyoruz. Şuradan 2 ilmek kesiyoruz önce. Ondan sonra bu sıraya başlangıçta bir ilmek keserek dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar buradan. Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Şimdi buraya her sıra başlangıcında bir ilmek eksiltiyoruz. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek burada eksiltiyoruz. Her bu sıraya bu tarafa başlangıcında. Aynı zamanda şu kol açmaya başladığımız sırada buradan da bir ilmek arttırıyoruz. Burada da yaklaşık bir 6-7 sırada bir ilmek arttıracağız. Toplam bakın 1, 2, 3, 4 ilmek arttırdım burada. Bunun sebebi de bu yaka bu şekilde döneceği için. Bu etrafına sonradan sık iğne yapacağız. Bu hani merdiven görüntüsünü ortadan kaldıracağız. Şöyle dönmesi için şu şekilde 4 ilmek arttırıyoruz. Evet, bu sıra şöyle yaka açma sırası da şu arttırma yerinden itibaren, yani kol açma yeriyle bu yakanın arttırma yeri aynı sırada yapılıyor. Bakalım, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sırada yakayı bitirmiş oluyoruz. Burada yakayı dümdüz kesiyoruz. Şimdi bu şekilde gösteriyorum. Burada her sırasını örerken video çekmem çok zor. O yüzden böyle sayılarla açıklama yapıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Çünkü öbür türlü benim için çok zor olacak. Evet. Şimdi burada kaç ilmek kesmişiz? Onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek burada kesiyoruz. Sonra buradan devam ediyoruz. Burada da bu 9 ilmeği kestikten sonra dümdüz örüyoruz bu taraftan. Evet. Buradan da yine her sıra başında buradan başlarken bir ilmek kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kesmişim. Gördüğünüz gibi. Sonra buradan dümdüz örüyoruz. Şuradan bir omuz düşüklüğü yaptım. Yani bunu dümdüz de örebilirsiniz ama o hoş durmuyor. Şöyle hazır ceketlerde de böyle bir omuz düşüklüğü oluyor. Bunu da her bu sıra başlangıcında 3 ilmek kese kese bu şekilde 2, 4, 6, 8 sırada tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde
Omuzda kaç ilmek var? Onu da hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek omuzda kalıyor. Evet, ondan sonra omuz düşüklüğü yapıp buradan şuradan dümdüz eksiltiyoruz. Evet, detaylar bu şekilde, şöyle sayılarını vermiş oldum. Santim ölçüsünü de vereyim arkadaşlar şuradan. Şu kol evinden itibaren şu hizanın santim ölçüsü, şöyle şu hizadan kol açma yerine kadar 25 santim. 25 santim kadar örüyoruz. Şu mesafenin ölçüsünü vereyim. Şuradan itibaren 10 santim. Şu mesafenin ölçüsü de şöyle 12 santim kadar şu mesafe. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer ön kısmı da tamamlayacağım ben aynen tarif ettiğim şekliyle. Sonra arka parçaya başlayacağız. Evet, diğer ön parçayı da tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yakalar böyle dönecek. Evet. Şöyle şablon üzerinden de ölçülerini vereyim. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Hani ilmek sayılarından çok bu santim daha önemli. Çünkü ipin kalınlığına ve tığın kalınlığına, elinizin sıkılığına göre bu ilmek sayıları değişebilir. Bu santim ölçüleri daha yol gösterici bence. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi şu kenardaki şu merdiven gibi olan görüntü için bir sıra kenarına sık iğne yapacağız. Şimdi onu yapalım. Evet, şimdi şuradan başlıyorum. Evet, burada ip yürütmesi yapıyorum. Şöyle şu şekilde, hani yükseklik oluşmaması için şöyle 2 ilmek yürüttüm. Sonra şu kısma sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın. Böyle bir 2-3 ilmek sık iğne ördükten sonra yeniden ilmek kaydırması yapıyorum. Şöyle her bir ilmeğe batarak evet, bakın şöyle düzleşmiş oluyor. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. Şöyle. Evet, bu yükseltiye kadar geliyoruz. Şimdi burada sık iğne yapacağım. Bu boşluğu doldurmak için bir sık iğne daha, bir tane daha, sonra yeniden birkaç kez ilmek kaydırması yapıyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde düzleştirmiş oluyoruz. Şu görüntüyü ortadan kaldırmış oluyoruz. Dikerken daha kolaylık sağlayacak bu şekilde. Aynı işlemi şu yaka arttırması için de yapalım arkadaşlar. Şuradan başlayarak şu kısımda, yani tamamına sık iğne yapmamıza gerek yok. Sadece bu merdiven görünümlü kısımlara yapıyoruz. Şuradan başlayarak şöyle bir sık iğne çalışması yaparak burayı da düzleştirelim. Aynı işlemi diğer kol ve arka parça kenarları için de yapacağız. Evet, arka parçayı da bu şekilde ördüm arkadaşlar. Aynen bu kol ve yaka kısımları, omuz kısımları aynen ön parçada olduğu gibi.
Şöyle kuş bakışı görüntüsünü göstereyim. Birazdan santim ölçülerini vereceğim, sayılarını. Evet. Evet, arka parçayı 126 ilmek başladım. Ön parçanın 2 katı sayıda zincirle başladım ve o şekilde ördüm. Evet, bu şekilde böyle yine aynı şekilde 3 kez artırma yaptım kenarlardan ve şu kol oyuntusu aynı şekilde, şu omuz yüksekliği ön parçayla aynı sayılarda. Evet, şu arka yaka oyuntusunun sayılarını vereyim. Omuz aynı ön parçayla. Şöyle bakın. Şöyle sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16 tane sık iğneden oluşuyor arka yaka. Evet, şimdi santim ölçülerini vereyim. Evet, arka parçanın santim ölçüleri de böyle. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Evet, şimdi kolu örmeye başlayacağız. Evet, şimdi kola başlıyoruz. Kol için 52 zincir çekerek başlayacağız. Yine sıkmadan çekiyoruz zinciri. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 52 zincir çekelim. Evet, 52 zincir çektim. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum ve baştan 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir zincir çekip bir zincir atlayıp diğerine sık iğne, yine aynı örneğimize devam ediyoruz. Bir zincir çekip bir atlayıp diğerine. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bir zincir atlıyorum, bir zincir atlıyorum, diğerine batıyorum. Evet, şimdi yine bir iki zincir çekip dönüyoruz. Aynen örneğimize devam ediyoruz. 10 sıra bu şekilde dümdüz öreceğiz. 10 sıra sonra kolun arttırma işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, dümdüz bir şekilde 10 sıra ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra. Şimdi her 10 sırada bir iki kenardan birer ilmek arttıracağız ve bunu 6 kez tekrarlayacağız. Daha sonra kolun eksiltme kısmına gelmiş olacağız. Şimdi 2 zincir çekerek dönüyorum. Şu ilk ilmeğe 2 tane batıyorum. Bir battım, sonra bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak arttırmış oluyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Şuraya gene de bir arttırdığımız yer belli ama gene de bir şöyle işaret koyalım. Şöyle. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Son ilmeğe batıyorum. Bir zincir çekip aynı ilmeğe tekrar batarak arttırmış oluyorum. Evet, sıranın başında ve sonunda birer ilmek arttırdım. Dönüyorum. Bir iki zincir. Evet, şu arttırdığım ilmeğe batıyorum. Bir zincir. Evet, sonra diğer ilmeğe batıyorum. Sırayla devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna gelelim.
Evet, sıra sonuna geldim. İlk artırdığımız yere. Evet. Son ilmeğe batıyorum. Şöyle. Ve bir de arttırdığımız ilmeğe batıyorum. Evet, arttırmış olduk. Yani bu sırada arttırmıştık. O arttırdığımız ilmekleri örmüş olduk. Öyle söyleyeyim. Evet, böyle devam edelim. Aynen bu şekilde 10 sırada bir her iki taraftan birer ilmek arttırarak 6 kez bu döngüyü tekrar edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolun artırmalarını yaptım. Bu şekilde 10 sırada bir her iki yandan birer ilmek arttırarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez arttırmış oldum. 6 buradan, 6 buradan, toplam 12 ilmek arttırmış oldum. Şimdi hemen ölçü vereyim. Burası 70 sıra. En sonki 6 ilmeği arttırdıktan sonra da bir 10 sıra ördüm. Şimdi eksiltmeye geçeceğiz. Şöyle uzunluk ölçüsü vereyim. Tabi sizin kol uzunluğunuza göre değişir bu. 38,5 santim kadar ördüm. Şu mesafeyi de vereyim. Bu en geniş olduğu kısım kolun. 36 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer kolu örmüştüm ben. Şu kısma geliyoruz. Bu sıraları tek tek göstereceğim burada, eksiltme sıralarını, çünkü karışabilir. Şöyle güzel bir yuvarlatma yaptık. Bakın şöyle. Şu şekilde. Evet. Şimdi eksiltmelere başlayalım. Evet, yine arttırmalarda olduğu gibi eksiltmeyi yapacağım tarafta böyle. Şimdi şuraya işaret koyuyorum. Bu taraftan eksiltmeye başlamış oluyorum bu sıradan. Şimdi evet. Şimdi bir iki zincir çektim, dönüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum buradan. Bakın. Şuraya batmam gerekir normalde. Şuraya batıyorum. Evet. Bir zincir çektim. Normal örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Dümdüz örüyorum. En son ilmeğe kadar. Bitirirken yapmıyoruz eksiltmeleri. Sadece başlarken yapıyoruz. Sıraya başlarken. Şimdi bir iki zincir çektim. Geri dönüyorum. Eksiltiyorum. Burayı atlıyorum. Diğerine bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Bir zincir. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Yani sıra başına. Sıra sonuna geldik. Yani eksiltmeye başladığımız noktaya geldik. Dümdüz örüyoruz bütün ilmekleri hiç eksiltmeden. Evet. Şimdi bir sıra böyle gidip geleceğiz. Hiç eksiltme yapmadan. 2 zincir çekip dönüyorum. Normal örgümüze devam ediyoruz. Yani bu sırada hiç eksiltme yapmıyoruz. Direkt ilk ilmeğe batıyorum. Evet. Eksiltme yapmadık burada, gördüğünüz gibi. Sıra sonuna gelelim. Evet, bitiş sırasına geldim. Sıra sonuna. Yine eksiltmiyorum. Zaten sıra sonlarında eksiltme yapmıyorduk. Evet, dümdüz ördüm. Şimdi bir iki zincir, tekrar başa döndük. İlk ilmeğe batıyoruz. Yani eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Sıra sonuna gelelim. Yani bu gitme gelme sırasında hiç eksiltme yapmamış olduk. Evet, sıra sonuna geliyorum. Bütün ilmekleri örüyorum. Evet. Şimdi bu sırada tekrar eksiltme yapacağız. Şöyle ayracımızı takalım. Eksiltme yapacağımız için bir
2 zincir çektim, dönüyorum. Evet, şuradaki bakın ilk ilmeği atlıyorum, ikinci ilmeğe batıyorum, eksiltmiş oldum. Bir zincir, bir zincir. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Tüm ilmekleri örüyorum. Evet, şimdi bir iki zincir çekip dönüyorum. Bir ilmek eksilteceğiz. Şu başlangıç ilmeğini atlıyorum, diğer ilmeğe batıyorum. Normal örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, bütün ilmekleri ördüm. Şimdi böyle iki renk ataç takmamın sebebi şu. Şimdi pembe ataç taktıktan sonra iki sıra düz ördüm. Yeşil ataç taktıktan sonra bir sıra örüp kesiyoruz. Şimdi yeşil ataç olduğuna göre bir sıra örüp keseceğiz. Yani her sırada keseceğiz anlamında. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve bir ilmek atlıyorum, ikinciye batıyorum. Yani bu sırada eksiltme yapıyoruz. Evet. Şimdi şu pembe ataçı buraya takacağım. Çünkü pembe ataçtan sonra hemen eksiltme yapmıyoruz. Şurada olduğu gibi iki sıra daha örüyoruz düz olarak. Yani her sırada kesmemiş oluyoruz. Her sırada kesersek şöyle bir kesilme oluyor. Hafif yuvarlatmak için bakın bir sıra gidip gelmeyi kesinti yapmadan yapıyorum yani. Şöyle. Evet. Şimdi burada ilmek eksilttik. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Evet. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Eksiltme yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine batıyorum. Evet, sıra başına gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün ilmekleri ördüm. Evet. Şimdi bu sıra düz gidip gelme sırası. Pembe atacı da takmıştık. Daha evvel yaptığımız gibi. Bu sırada hiç kesim yapmadan bir sıra gideceğiz ve döneceğiz. 2 zincir çekiyorum. Normal ilk ilmeğime batıyorum. Bakın atlama yapmadan. Bir. Evet, böyle sıra sonuna kadar gelelim. Bakın kesim yapmadım. Evet, sıra sonuna geldim. Bir iki zincir çekiyorum. Yine hiç eksiltme yapmadan bu sırayı öreceğim. Gördüğünüz gibi ilk ilmeğime batıyorum hiç atlamadan. Evet. Sıra başına gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet. Şimdi eksiltme sırasındayım. Şu yeşil ayracımı takıyorum. Yani pembe ayracı taktıktan sonra bir sıra hiç kesim yapmadan gidip geliyoruz. Yeşili taktıktan sonra iki kez üst üste kesim yapıyoruz. O anlama geliyor. Şimdi bir iki zincir çektim. Dönüyorum. Kesim yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bunu hani kendime karıştırmamak için bir yöntem olarak şey yaptım, oluşturdum. Evet.
sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum ve eksiltme yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Eksiltmiş oldum. Evet, sıra başına gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet. Şimdi yeşili taktığım için tekrar eksiltme sırasındayım. Şimdi pembeyi takıyorum. Evet. 2 zincir dönüyoruz. Bu yeşil pembeye çok takılmayın. Hani her sırada ne yaptığıma dikkat ederseniz zaten gösteriyorum. Kolaylıkla yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi eksiltiyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkincisine batıyorum. Evet. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Normal örüyorum. 2 zincir çekip dönüyoruz. Yine eksiltiyoruz. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine batıyorum. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet. Şimdi hiç eksiltmeden bir sıra gidip geleceğim. Evet, ilk ilmeğimi batıyorum hiç atlamadan. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Dümdüz örüyorum. Evet. 2 zincir çektim, döndüm. Yine eksiltmeden devam edeceğim. Direkt ilk ilmeğe batıyorum. Yani eksiltmeden devam ediyorum. Sıra başına gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Evet. Şimdi artık her sırada keseceğiz. 4 kez arkadaşlar. Yani bir sıra kesmeden örüp gelmek yok. Her sırada keseceğiz 4 kez. Evet. Yeşili taktım. Şimdi birinci kesmemizi yapıyoruz. Yani her iki yandan 4 kez. Bir keseceğiz başlarken, sonra öbür sıraya başlarken bir keseceğiz. Sonra döneceğiz. Tekrar bir keseceğiz. Bu şekilde 4 buradan, 4 de diğer taraftan toplam 8 ilmek kesmiş olacağız. Evet, şimdi başlayalım. 2 zincirle dönüyorum. İlk ilmeği atlıyorum, ikinciye. Evet, ilk kesmemizin bu sağ tarafını yaptık. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, şimdi 2 zincirle dönüyorum. Birinci kesme grubunun sol tarafını yapıyorum şimdi. Bunu atlıyorum diğerine. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, 2 zincir çekiyorum. Bunu değiştiriyorum. Yine kesim yapacağız. Evet, ikinci gruba başladık. Evet,
İlk ilmeği atlıyorum. İkinciye bir ilmek kesmiş oldum. Evet, sıra sonuna geldik. Evet, bir iki zincir dönüyoruz. Bir atlayıp diğerine, evet, sıra sonuna geldim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi yine iki zincirle dönüyoruz. Eksiltme yapacağız. Evet, iki grup eksiltmemizi tamamladık. Yani iki bu taraftan, iki bu taraftan eksilttik. 4 kez bunu yapacağımızı söylemiştim. Şimdi üçüncüye başlıyorum. Evet. İlk ilmeği atlıyorum. İkinciye. Evet, sadece sıra başlarında yapıyoruz eksiltmeleri. Sıra sonlarında yapmıyoruz. Ve sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bir iki zincir çekiyorum. Eksiltiyoruz. Bir ilmeği atlayıp diğerine batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, şimdi yeniden eksiltme yapıyoruz. Evet, bir iki zincir döndüm. Bir ilmek atlıyorum diğerine. Evet, şimdi yeniden bir iki zincir dönüyorum. Bir ilmek atlayıp diğerine. Evet, sıra sonuna geldik ve kolu bitirmeye yaklaştık arkadaşlar. Evet, şimdi kolu bitirene kadar her başlangıç sırasında bu kez 2 ilmek keseceğiz. Şöyle işaretimi koyayım. Birer ilmek kesiyorduk. 2'şer ilmek keseceğiz. Evet, şimdi dönelim. 2 ilmek keseceğiz. Şu ilmeği, birinci ilmeği şöyle kaydırma yöntemiyle atladım. Bakın. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bu ilmeği atlıyorum diğerine. Yani 2 ilmek eksiltmiş oldum. Şu başlangıçtaki ilmeği ve onun yanındakini eksiltmiş oldum. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada da aynı şekilde bir zincir çekip şöyle ilk ilmeği şöyle alıyorum. Sonra bir iki zincir çekip bu ilmeği atlıyorum diğerine, yani 2 ilmek eksiltmiş oluyorum. Örneğimize devam edelim. Evet, sıra sonuna geliyoruz. Evet. Şimdi yine aynı şekilde işaretimizi koyalım. Bir zincir çekip döndüm. Evet. Şu ilk boşluğu şöyle kaydırdım. Sonra bir iki zincir çekip bu ilmeği atlayıp diğerine battım. Yine 2 eksilttim. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, şimdi yine bir zincir çekip dönüyorum.
bu ilmeği şöyle atladım. Bir iki zincir çekip bir ilmek atlayıp diğerine, yani 2 ilmek eksilttim. Devam edelim. Evet, devam edelim. Şimdi tekrar 2 keseceğiz. Yani 3 kez yapıyoruz bu işlemi. Bu 2 kesme işlemini de 3 kez yapıyoruz. Evet. Bir zincir çektim, döndüm. İlk boşluğu atladım. Bir iki zincir, bir boşluk atladım diğerine. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk ilmeği şöyle atlıyorum. 2 zincir çekip bu ilmeği atlıyorum, yanındakine batıyorum. Evet, şimdi bu son sıramız arkadaşlar. Şöyle bakın, bir ilmek ördük, ikinciyi ördüm, üçüncüyü ördüm, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve 8. ilmeği örüyorum ve artık kolumuz bitti. Burada 8 ilmek kaldı bu şekilde. Evet. Şimdi bu kesme işlemini her sırada göstermeye çalıştım. Şimdi bir de şablon üzerinde göstereyim. Hani kafa karışıklığı olmasın şu yuvarlak kısım için. Kolumuz da tamamlandı. Şimdi bitmiş halde ölçülerini vereyim. Tekrar şöyle başlangıç santim ölçüsü şöyle 24 santimdi. Evet. Şu şekilde toplam bitmiş halinin ölçüsü boy olarak 50, şöyle göstereyim, 55 santim oldu arkadaşlar. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet, şu yuvarlak kesim, yani kesmeye başladığımız noktadan itibaren mesafesi de şöyle 17 santim. Şöyle. Evet. Şimdi parçalarımız hazır olduğuna göre birbirine dikeceğiz ve yaka çalışmasına başlayacağız. Evet, kolun santim ölçüleri de bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi parçalarımızı dikerek birleştirelim. Evet, dikme işlemini tamamladık. Parçaları birbirine diktik. Bütün işlemler hırka yani bittikten sonra bir buhar ütüsü yapacağım. Ütüyü değdirmeden. Şimdi şu üst yakayı öreceğiz. Evet, şimdi yakanın örülme işlemine şuradan başlıyorum arkadaşlar. Burası sağ ön parça. Yani böyle ilik açtığımız yer. Evet. Şuradan ilmek almaya başlayacağız. Evet. Bakın, tam şu köşeden ilmeğimi alıyorum. Yine bir zincir çekip aynı şekilde şöyle sırayla ilmeklerimizi arıyoruz. Sıra sonunda toplam kaç ilmek aldığımı söyleyeceğim. Bir zincir çekip böyle sırayla batıyoruz. Yani şu anda göz kararı batıyorum.
Evet, bu şekilde devam edelim. Diğer yakanın ucuna kadar. Evet, ilmekleri tamamladım arkadaşlar. Toplam 49 ilmek aldım. Şöyle 13 tane yakanın ön kısmından, şu kısımdan 13 ilmek. Arkadan 23 ilmek, diğer önden de 13 ilmek, hepsi toplam 49 ilmek yapıyor. Şimdi bunu aynen dümdüz, hiç arttırmadan dümdüz öreceğiz. İstediğimiz yaka uzunluğuna erişene kadar aynen örnek modelimizi yapar şekilde dümdüz öreceğiz. Evet, bakın bu şekilde örüyorum. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, arka yakayı da ördüm. Bakın şöyle dümdüz aldığım 49 ilmeği dümdüz ördüm bu şekilde. Kaç sıra örmüşüm bakalım. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra örmüşüm. Santim ölçüsü de vereyim. Evet, 9,5 santim 10 santim kadar ördüm. Bu uzunluk iyi oldu. Çünkü kenarına da bordür geçeceğiz. Evet. Şimdi bütün yaka kenarı, gövdenin ve kolların kenarına bordür geçeceğiz. Siz hazır bordürler alıp dikebilirsiniz ama böylesi bence daha iyi olacak. Şöyle iki renk kullanacağım. Bu renkle kombinli olacak şekilde evdeki yünler. Evet, şimdi önce beyazla başlayacağım. Yine aynı 6 numara tığla devam edeceğiz. Şimdi şu etek ucundan başlayacağım. Ön yüzden örüyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çekip bütün ilmeklere birer tane batıyoruz. Bir zincir. Sırayla, yani bütün sıralara birer tane batıyoruz. Evet, bakın bu şekilde bütün sıralara birer tane batarak bütün etrafını ve kolları dolanacağız. Evet, beyaz iplikle bir sıra geçtim. Şimdi de lacivert iplikle geçeceğim. Bunu 2 sıra olarak geçeceğim arkadaşlar. Kalınlığı ancak uygun olacak. Evet, bir zincir, normal örgümüz gibi böyle aralara batarak devam ediyoruz. Bir zincir. Evet, bu şekilde lacivertle 2 sıra geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ceketin bütün bordür işlemleri de tamamlandı böyle. Şimdi cep kapağı yapacağım. 2 yöne şöyle yaptım, daha doğrusu. Şöyle bakın. Şöyle dikilecek. Bunları da 25 zincir başladım. Sonra 2 zincir çekerek aynı örneği uygulayarak şöyle 2 4 6 8 sıra ördüm, cep kapağı yaptım. Bunları buraya dikeceğim. Şu kısmından dikeceğim. Bura boşta kalacak, açıkta kalacak, yani dikilmeyecek. Şu kısmına düğme dikeceğim. Düğme olarak da böyle düğme kapladım. Birçok videoda göstermiştim bunu. Hırkaların, ceketlerin genelde düğmelerini ben yapıyorum böyle. Evdeki şöyle çeşitli düğmeleri kaplayarak
Bu büyük düğmeler için şöyle bir düğme kapladım. Şu her iki cep kapağı içinde şöyle minik düğme kaplayıp şöyle bakın hazırlıyorum. Bunlar küçük olanlar için yaptım. Birazdan göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle bunu şuraya şöyle dikeceğiz. Evet. Şimdi cep kapaklarını dikelim ve düğmemizi yapalım. Evet, düğme için önce sihirli halka yapıyorum. Şöyle sihirli halkanın içine 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu arada kanalımda çeşitli düğme yapım tekniklerini anlattığım bir video var arkadaşlar. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da çeşitli düğme yapımları hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet, birleştiriyoruz. Şu ipi de içinde yürüteceğiz, yoksa sökülür. Evet. Şimdi bütün ilmeklere çift batıyorum ilk sırada. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek oldu. 7 ilmek başlamıştım. 2 kere doldurdum her bir ilmeği. 2 kereye de 14 oldu. Şimdi devam edelim. Bir tek bir çift yapıyoruz bu sırada da. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Evet. Böyle devam edelim. Sıra bitene kadar. Bir tek bir çift, bir tek. Bu düğmenin büyüklüğüne göre değişir. Bunun sıra sayısı tabii ki. Onu kaplayacağınız düğmeye göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi bütün ilmeklere şunu keselim, arkadaki sihirli halka ipini. Şimdi bütün ilmeklere tek batıyorum. Son sırayı yapıyorum. Bütün ilmeklere birer tane batarak böyle dönelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle bakın, arkasını da kaplayacak kadar büyüklüğe erişti. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şöyle bir kıstırayım. Bir zincir çekip ipi bir miktar uzun bırakıyorum. Dikiş ipliği olarak kullanacağım. Evet. Şimdi iğnemize geçirelim. Düğmemizi kaplayalım. Evet. Şimdi düğmeyi içine koyuyorum. Şöyle bakın, şu ipliğin tam karşı hizasından şöyle 2 kere kıstırdım. Sonra tam çaprazdan şöyle ve onun tam karşısından yine 2 kere. Evet. Sonra şu kısımdan alıyoruz. Sonra diğer karşıdan alıyoruz ve düğmeyi tamamen kaplamış oluyoruz. Şimdi düğmemiz şöyle bakın. Düğmemiz
dikilmeye hazır. Evet. Bu şekilde düğmeleri de dikelim. Evet, ceketimiz tamamlandı arkadaşlar. Böyle daha önce de söylediğim gibi buhar ütüsüne tabi tuttum. Yani ütüyü hiç değdirmeden buhar ütüsünün nasıl yapılacağına dair bir video var kanalımda. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Evet, bu şekilde düğmeleri vesairesi tatlı bir ceket oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.